Merhaba dostlar, iyi akşamlar. Depremin 4. akşamında yine sizlerle birlikteyim, karşınızdayım. Yine gecikmeli bir yayın oldu gün içinde. Fırsat bulamadığım için. Umarım iyisinizdir. Evet, depremin 89. saatindeyiz. Aslında biraz keyifli başladım. Yüzümdeki tebessümün sebebi biraz önce, yani 89. saatte deprem enkaz altından kurtulanları izledim. Bir tane 46 yaşında bir kadın kucağında kedisiyle kurtarıldı. Yine 23 yaşında bir erkek adı Yiğit. O kurtarıldı. Biri Malatya'daydı. Diğerini hatırlayamayacağım nerede olduğunu. Ama tabii bu hem bizi çok mutlu ediyor, ümitlerimizi yeşertiyor açıkçası. Ki 72 saatten sonra uzmanların dediğine göre bu ihtimaller zayıflıyormuş. Ama 89. saatte de böyle kurtulanları görmek açıkçası çok mutlu etti. Bir de Haiti depreminde depremden 17 gün sonra sağ kurtulanlar olduğunu da duyanlarınız olmuştur aranızda. Bu olasılık da insanı çok mutlu ediyor. Umutlarımızı yeşertiyor. Umarım daha çok kurtulan olur o bölgede. Yani 89 saatten beri 4 gündür o betonun, o karanlığın içinde yaşam mücadelesi verip hayata tutunabilen insanlar olduğuna inanıyorum. İnşallah daha çok insan kurtulur diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar, büyük bir deprem demeyelim, buna deprem demek az, büyük bir felaketin içinden geçiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böylesi aslında neredeyse görülmemiş bir felaket. Aynı gün içinde 7.5 şiddetin üstündeki deprem peş peşe yaşamış bir milletiz şu anda. Canlarımız, milyonlarca insan şu an hayatlarını kaybetti, hayatları alt üst oldu. Tabii bunun bedelleri de bunu yaşayanlar çok daha ağır ödeyecek ama bunun bedelleri de ödenecek, eminim ben bundan. Bunun arkası çok uzun sürecekti. Bu süreç artık bundan sonra birçok şeyi değiştirecek ve cezasını çekecek olanlar da emin olun ki çok olacak sevgili dostlar. Tabii böyle büyük bir felaket yaşayınca insan şunu sorguluyor. Yani bir de yavaş yavaş artık o şeyden, o şoktan çıkmaya başladığınız zaman olayın vahametini daha böyle büyük şekilde görmeye başlıyorsunuz. Bir de hep şunu duyuyoruz. Oraya gidenlerden, siz de muhakkak duydunuz sosyal medyada, diyorlar ki ya burası sizin tahmin edebileceğiniz gibi. Yani burada anlatılan gibi değil. Burası çok daha berbat, çok daha kötü. Hep bu giden herkesin aynı kelimeyi duyduk. Dolayısıyla da insan ister istemez bu nasıl bir şey diye daha çok sorguluyor. Yani her şeyi A'dan Z'ye sorguluyorsun. Bir de şu kelime çok dönüyor son birkaç günden beri. Bir olaydan birkaç gün önce de sanırım gündeme gelmişti. Acaba bu bir nasıl diyelim, tetiklenerek yapılmış bir facia mı? Hani şu anda söylentiler var ya, hani bir gemi gelmiş işte İstanbul'da ve bu depremden 3 gün önce sanırım 3.4 civarlarında İstanbul'da hiç hayatın olmadığı bir yerde bir deprem meydana gelmiş. Şimdi herkes böyle bir söylenti civarında dolaşıyor. Yani bu bilgi çok kulaktan kulağa yayıldı ki bunlar Twitter'da da yazılmış. Birkaç tane akademisyen, bir de sanırım deprem bilimci yazmış herhalde. Yani acaba orada bir tetikleme mi yapıldı? Bu deprem ekstra mı oluşturuldu? Yabancı kaynaklar tarafından, ki bunun arkasında hani Amerika olduğu söyleniyor. İşte şimdi mesela yeni bir gemi geliyormuş. Tam askeri tesisatla donatılmış şu anda. Dünyanın en büyük savaş gemisi, uçak gemisi olduğu bilinen bir gemi. Ondan sonra yola çıkmış güya. Bir sürü söylenti var açıkçası. Ha şu da var, bakın şunu da düşünüyorsunuz, hani günümüzde teknoloji artık o kadar başkalaştı ki
Hani her şey mümkün. Evet, böyle bir deprem oluşturulabilir mi? Tabii ki oluşturulabilir. Ama bunu hangi noktada tespit edilebiliyor mu? O nasıl yapılabiliyor? O da şaşmalar olur olmaz. Onu bir şey diyemem. Onu bilemem. Hani bunu biz astrologlar da mesela bu kadar lokasyona dayalı bir durumu bilmek öyle çok 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 zor yani. Yani bunları tahmin edebilmek için mesela gece gündüz aynı fayı, aynı lokasyonu sürekli inceliyor, takip ediyor olman lazım. Böyle bir mesela kötü enerji birikimini tahmin edebilmen için. Bu mümkünatı yok açıkçası bunun. Bunun için bütün dünya astrolojik olarak çalışıyor olması lazım ki bunlar bilinebilsin. Hani böyle astrologlara da şey yapılıyor. İşte yok bilemediniz, edemediniz. Bu öyle bildiğiniz gibi bir durum değil arkadaşlar. Yani buna anca işte mesela mevcut tutulmalar oldu. Tutulmalarla biz bunu tahmin edebiliyoruz. O da her yeri görebiliyorsun burada. Belli bir lokasyona yani astrolojide bir şey bilmen için oraya bakman. Bir konuyu anlaman için o konuyu araştırman, incelemen gerekiyor. Böyle bir durum astroloji. Yani böyle her baktığında bir pencereden aynı şeyi göremiyorsun. Ben danışmanlıklarımda da mesela hep bunu danışanlarım bilirler çok iyi. Hep alt haritalara bakarım. Hep bir sürü alt harita incelerim. Çünkü baktığında göremiyorsun. Yani görünmüyor her şey. Çok detaylar var. Çok takip edilmesi gereken başka unsurlar var gökyüzünde. Şimdi dolayısıyla bu durum da aynı şekilde. Bu konuyu niye açtım? Şimdi hep şunu söylüyoruz ya, beni hep izleyen arkadaşlar biliyorlar. Şu anda transit Türkiye haritası etki alıyor ve Mars Türkiye haritasının çok zorlu bir alanından geçiyor. Geçen yaz Ağustos ayından beri sürüyor bu transit. Mars düşmanlıklar evimizden geçiyor. Ve şu anda da hala oradan geçiyor ve Mart'ın 25'ine kadar da geçmeye devam edecek. Hani bunları sizi korkutmak için söylemiyorum ama bu depremin hani olası durumunun ardında başka bir bilinmeyen bir şey olabilir mi diye bunun üzerinde durmaya çalışıyorum biraz kendimce. Olabilir. Evet olabilir arkadaşlar. Yani böyle bir facia kendiliğinden olmamış olabilir. Deprem jeologları bunu zaten hani bölgenin deprem bölgesi olduğunu zaten Türkiye deprem bölgesinde bulunduğunu zaten biz biliyoruz ama hep biz İstanbul hani herkes hep İstanbul'a yoğunlaşmış durumdayken hiç beklenmedik bir şekilde orada olması bu şu demek değil tabii ki hani deprem oldu ama işte kendiliğinden oldu. Evet bu da kendiliğinden de olmuş olabilir. Fakat böyle bir olasılıkta var mı? Var. O gemi neyin nesi? O gemi neyin işaretçisi? Yani açıkçası insanın aklında soru işaretleri oluşturmuyor değil. Deprem an haritasını Türkiye haritasıyla karşılaştırdım dün gece. Şöyle bir şey gördüm. Evet, arka planda özellikle işte Amerika başta olmak üzere olabilir. Böyle olasılıklar var. Böyle olasılıklar açıkçası harita işaret ediyor. Ama tabii bunu %100 kesin dillendirmek için çok başka yani büyük çalışmalar yapmak gerekiyor. Fakat Türkiye ciddi bir düşmanlık ablukası altında. Bu kesin net. Yani astrolojik olarak net bunu görüyorsunuz. Şimdi ben burada başka bir uyarı da yapmak istiyorum. Şimdi artık yavaş yavaş bu hafta sonu itibariyle Merkür Kova'ya doğru gidiyor. Provoke durumlara karşı özellikle çok dikkat etmemiz lazım. Ülkemizde yaşayan diğer işte Suriyeliler olsun ve diğer bütün yabancılar ki başta onlar olmak üzere onlara karşı bir kışkırtma. Zaten şu anda depremle birlikte özellikle tabii onlar da rahat durmuyor. Onların da gerçekten içlerinde koşullarımızı, sınırlarımızı diyelim, sabrımızı diyelim artık zorlayıcı şekilde davrananları çok. Ama inanın Avrupa'nın veya işte Amerika'nın da düşmanlarımızın yani bize zaten yaptırmaya çalıştığı şey bu. Bir içeride bir kaos başlatmak.
bunu yapmaya çalışıyorlar. Altyapıyı oluşturmuş olabilirler. Böyle bir zarar vermişken. Ya daha büyük bir yara almış şu an Türkiye, ülkemiz. Ve böyle bir düşmanlığa da daha kolay düşebilir. İnsanların artık ne siniri ne sabrı hiçbir şey kalmamış, tahammül. İnsanlar yani canlarını, hayatlarını kaybetmişler. O yüzden böyle provoke durumlara karşı tedbirli olmamızı işaret eden bir gökyüzü var. Bunu ekstra yapanlar var. Ekstra damar yapıyorlar mesela. Ben bu tarihlerden zaten bundan 4 gün önce biliyorsunuz Şubat ayının tüm tarihlerini depremin ilk günkü yayınımda saydım. Dikkat edilmesi gereken tarihlerimiz var. Ayın 11'inden itibaren başlıyor, ayın sonuna kadar. Şimdi bu yayında onları bir daha sayacağım. O tarihlere biz dikkat edelim lütfen yine de sevgili dostlarım. Ben şöyle haritamı açıyorum ve size bu tarihleri şimdi tekrar vereceğim. Özellikle mesela pardon açıkmış zaten. Özellikle mesela bu Merkür'ün tam olarak Kova'ya geçtiği an, ondan öncesinde zaten hemen kavuşacak, Plüto ile kavuşacak. Güneş zaten Satürn'e gidiyor. Bunu da ay başından beri konuşuyoruz. Bu da zaten önemli bir gösterge açıkçası. Gerçekten zorlayıcı da olabileceğini söyleyebilirim. Mesela şu tarihe dikkat edin. Şimdi yarın kaç ayın? Yarın ayın 10'u. Evet, 10 Şubat. Yarın akşam saat 19, 15, 20, 15. Merkür, Plüto kavuşuyor arkadaşlar, toprak elementi yani Oğlak Burcu'nda. Ve Merkür zaten bu açısından sonra ayın 11'inde de Oğlak Burcu'nu terk ederek Kova Burcu'na geçecek. Bu ne demek? Kova'ya geçtiğinde Merkür, daha çok konuşacağız, daha çok ses çıkacak, daha çok fikirlerimizi ortaya koyacağız. Ama bu biraz önce uyardığım konuların da bir işaretçisi olacak. Çünkü bazı dereceleri yine tetikleyecek. Özellikle 14, 15, 16, 17 Şubat biraz sıkıntılı gözüküyor o anlamda. Şimdi ayın 10'undaki açılarda şöyle durumlar var. Evet, Merkür, Plüto 19, 15, 20, 15 kavuşuyor. Ama onun yanı sıra evet yine stresli açılar var mı bugün? Var. Ama sabah saatlerinde saat 11.24, 12.24 gayet güzel, enerjik, motivasyonumuzu yükseltecek bir Ay-Mars üçgenimiz var. Bunu söyleyebilirim. Ancak saat 16 akşam üzeri yani 16-17 yine akşam saatlerinde 22-23 biz ilişkilerimize biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Öğlen saatleri de yine Şiron Ay karşıtlığı var. Genel olarak çok fazla açı yok Ay gün boyu Terazi burcunda, ama bugünün en önemli göstergesi de bu Merkür Plüto kavuşumu. Peki bu Merkür Plüto kavuşumu ne yapar? Hani nasıl etkiler verir derseniz, mesela genel olarak iletişimle ilgili tabii ki Merkür. Şimdi birbirine karşı olan, mesela dürüstlükle de çok alakalı tabii. Bazı ilişkilerde hayati önem taşıyan durumlar, konular ortaya çıkabilir. Bazı gelişmeler olabilir bu anlamda, ki ben geçen hafta bugün için demiştim, ben bazı önemli açıklamalar bekliyorum demiştim devlet tarafından. Ve bugün bazı önemli açıklamalar duyacağımızı düşünüyorum. Özellikle ekonomik kısmı ile ilgili, durumla ilgili, yaşadığımız felaketle ilgili. Ve onun yanı sıra başka ne yapabilir? Mesela ilişkileri zor bir hal içine sokabilir açıkçası. İletişimle ilgili konularda bir takım daralmalar, kısıtlamalar getirebilir. Ki Güneş Satürn'e de gidiyor. O da mesela dün biliyorsunuz Twitter bir ara kapatıldı ve sonra açıldı, ama buna benzer durumlarla yine karşılaşabiliriz. Sevgili dostlar, bu Plüto Merkür kavuşum bunu da işaret ediyor olabilir, benzer durumları bunu derken. Ondan sonra ama diğer yandan mesela bazı şeylerde tedavi etme, iyileştirme şansı da verecektir. Bazı ilişkileri mesela. Bu yönden iyidir. Efendim başka ne olabilir? Birbirine insanların daha samimi göründüğü, biraz duygu ve düşüncelerimizi daha iyi anlama, orada bir kişilerin birbirine dönüştürme bakımından, fikir değiştirme bakımından da çok güçlüdür bu arada. Mesela bir bakış açısını çürütmek, bir şeyi
değiştirmek için kesinlikle bu açıya her zaman ihtiyacımız vardır. Bu çok mümkün olabilir. Eğer özel hayatınızda böyle durumlar varsa değerlendirebilirsiniz. Ama şu da var, değiştiremeyeceğiniz bazı durum ve gelişmelere karşı da çok da baskıcı olmamakta fayda var. Bu açının anlamı budur. Sevgili dostlar, bugün bahsettiğim şu an 10 Şubat Cuma gününden bahsediyorum. Ve bugünün güzel saatlerini de vererek ben diğer açıları öyle geçeyim isterseniz. Belki bazı arkadaşlar vakti olmayabilir, izlemek istemeyebilirler ya da bence izleyin ama ben yine de vereyim. Mesela güzel saatlerimi veriyorum. 10 Şubat sabah 7 ve 8 arasında bugünün güzel saatleri. Zaten sabah motivasyonumuz da iyi olacak. Değerlendirebilirsiniz. Diğer saatimiz 12.39, 13.27. İşte bu saatte bir mucize yine bekleriz. Güzel şeyler bekleyebiliriz. Gerçekten güzel bir saat bu saat. Diğer saatim 19 ile 20.10 arasında akşam saatlerine denk geliyor. O saatlere denk gelen de hemen hemen işte bu Merkür Plüto kavuşumu var. Bu ne demektir? Bazı şeyleri çürütmek, bazı şeyleri değiştirmek için güçlü bir enerji olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Böyle değerlendirmek isteyenler kullansınlar. Zaten şöyle söyleyeyim, o saatlerde özellikle saat bu 6'dan 5-6'dan sonra başlar etkisi. Kendi düşüncelerinizde de bir takım olguların farklılaştığını hissedebilirsiniz bu arada. Çok objektif olamayabiliriz ama köklü bir değişim verir bakış açılarında. Onu da söyleyeyim. Şimdi mesela bu haftanın önemli gördüğüm yine günlerini tekrar etmek istiyorum bu yayında sizlere arkadaşlar. Mesela önemli günlerden bir tanesi pazar. 12'si. 11'i de önemli. 11'i bu arada daha güzel bir gün ama bugün daha önemli görüyorum. Onun yanı sıra şöyle haritamı büyük açarak bakayım. Daha net lokasyon da görerek size bunlardan bahsedeyim. Evet. Şimdi ayın 11'inde artık Merkür'ümüz zaten Kova burcuna geçmiş oluyor. Ayın 12'sinde arkadaşlar Merkür Ay Akrep burcunda, riskli olabilir. Ay Akrep burcunda olduğunda biliyorsunuz bu arada pazar gününe denk gelecek. Bu arada pazartesi günü de Ay Akrep burcunda. Genellikle hem ekonomiyle ilgili konularda hem Türkiye'nin gündemiyle ilgili konularda yine deprem ve benzeri olaylarla ilgili dikkatli olunması gereken bir gün olduğunu, 2 gün olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Evet, ayın 12'si 13'ü gibi bu tarihlere yine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ve yine önemli gördüğüm 15-16 Şubat Güneş-Satürn kavuşumu zaten gerçekleşiyor. Özellikle 16 Şubat. Hava şartlarında zorluklar verebilir, bağlantı sorunları verebilir, sevimsiz durumlar yaratabilir. Yine böyle bazı zorlayıcı hava şartları getirebilir. Zaten soğuk bir iklim getirir. Hep beni de izleyen arkadaşlar söylerim. Özellikle Kova burcundaki Satürn Güneş kavuşumları genellikle geçen sene de önceki sene de bunu zaten verdi ve bu yılda tam da böyle bir felakete denk geldiği için yine dikkatli olması gereken, yani tedbirli olmamız gereken bir gün. Tekrar ediyorum, 15-16 Şubat. Ve yine diğer önemli gördüğüm benim tarihler arasında arkadaşlar, mesela 20 Şubat'a giderken mesela 17-18 Şubat için de aynı şeyi söyleyebilirim. Zaten 20 Şubat'ta 1 derece Balık burcunda yeni ay var. Nispeten daha iyi bir süreç olacak bu. 5 Mayıs'a kadar evet zorlayıcı dönemler var ama Mart, mesela 21 Mart çok kolay gözükmüyor. Yani Mart dönemi de stresli gibi duruyor ama nispeten daha iyicil etkiler de var. Çünkü gezegenlerin yerleri değişmiş olacak. İşte bu arada tabii o süreçte işte Satürn artık Balık burcuna geçmiş olacak. Onları daha detaylı o zaman konuşacağız. Yani bu ay içerisinde özellikle bu Satürn Güneş kavuşumunun olduğu tarihler bizim için çok daha önemli. Yani ayın 18'ine kadar biraz daha böyle zorlanabiliriz açıkçası.
Ama tabii güzel haberler de alacağız. Güzel şeyler de olacak. Eminim bundan. Hepimiz için daha iyi koşullar, daha iyi şartlar oluştuğu günlere doğru inşallah gideceğiz. Hani bu zor bir geçiş dönemi. Hepimiz için çok ağır. Bunun daha tabii ki faturaları da çıkacak ekonomi bakımından baktığımızda. Sevgili dostlarım, evet, umarım en azından hızlıca bir şeyler yoluna girer. Hayat en azından birazcık böyle normalleşir. Özellikle deprem bölgesindeki insanlarımız için, oradaki yaşayan insanlar için, çocuklar için, hayata tutunmamız için daha çok sebebimiz olur. Ki olacağına ben inanıyorum. Daha çok güzel günler göreceğiz sizinle. Daha mutlu yayınlar yapacağız buradan hep birlikte. Evet, Şubat ayı ne yazık ki kara bir Şubat. Zaten her zaman Şubat ayları kolay olmamıştır. Hep zor geçmiştir. Nedense zaten biliyorsunuz en kısa da ay ama en zor da hep aylardan biri olmuştur. Gerek mevsimsel olarak, gerek mesela kayıplar kısmı. Mesela ben rahmetli babamı yine ben Şubat ayında kaybetmiştim. Onun da ölüm yıl dönümü yaklaşıyor. Yani Şubat ayı böyle kayıplar ayı olarak benim de hafızamda yer etmiştir ve hayatımda birçok da izi vardır Şubat ayının. Birçoğumuz için zor ama tabii bu kadar zorunu ilk defa yaşıyoruz hepimiz. Yani gerçekten yani herkesin acısı şu anda bir yüreğimizde, hepimiz onu fazlasıyla hissediyoruz. Ne yazık ki sevgili dostlar. Evet, depremin 4. günün akşamındayız. Artık 89. 90. saate doğru gidiyoruz. Ve birkaç tane daha notum var. Onları da size bahsedeyim. Mesela deprem 500 kilometre çapında bir alanda gerçekleşmiş. Ondan sonra bu arada burada çalışan, emek veren, gönüllüden, gönülsüzden, herkesten Allah razı olsun. 16.000'den fazla, belki çok daha fazladır, şu anda orada görev yapan insan çalışıyor. Ve onun yanı sıra da tabii bazı köyler varmış ulaşılamayan. Çomak, Çimenke köyü, İncekoz köyü, Besli köyü, Kutluca köyü, Badire köyü, Zivar köyü. Bu köyleri ben paylaşmıştım Instagram hesabımda. Sonra ulaşıldığı bilgisi de geldi. Hani birkaç tane arkadaşım paylaşmıştı. Bu köylere de yardım gittiği söyleniyor. Şimdi böyle bakınca gittiğini görüyoruz yardımların. İşte gerçekten herkese ulaşmış gibi görünüyor. Abi sosyal medyaya giriyorsun, YouTube'a giriyorsun, işte Instagram'da vesaire bakıyorsun. Birebir mesela asla yalan söylemeyecek tanıdığım insanlar oraya gitmiş mesela yapıyor, çekim yapıyor. Bu insan yalan söylemiyor. Bunlar da yalan söylemiyor. Bu nasıl oluyor anlamıyorum. Bir çelişki içindeyiz. Kafamız karma karışık oluyor. Yani ben bugün öğle saatlerinde hala hiç ellenmemiş enkaz olduğunu gördüm, duydum sosyal medyada. Tamam, alan çok büyük ama bu nasıl oluyor? Ben inanamıyorum ya. Aklım falan almıyor yani. Çok da giden oldu, onu da biliyoruz. Ama işte büyük bir kaos yaşanıyor. Yani neyse, bugünden itibaren inşallah artık hiç kalmamıştır. Tabii şeyi duymak da çok acı. Hiç yardım gidemediği için canlı canlı orada hayatını kaybeden insanların olduğu. Bu da çok korkunç yani, bunu düşünmek. Yani orada bunun yakınların yerinde kendimi koyamıyorum bile, Allah'ım yarabbim. Çok acı, çok acı. İnanın arkadaşlar, ne yemek, ne içmek, ne uyku, hep bunlar diken üstünde yani. Yani suçluluk hissediyorsun, vicdan hissediyorsun. Bir kap yemek pişirmemişim, pişiremiyorum. İnsanın içinden gelmiyor ki. Atıştırıyorsun işte ayaküstü falan o şekilde. Hakikaten çok acı günlerden geçiyoruz. Bu arada bu gemi olayı işte çok enteresan gerçekten. Bu tetiklenmiş bir deprem mi? Yoksa doğal yollarla mı gelişti?
Bunu da inşallah çözeceğiz. Ama tetiklenen bir deprem olma olasılığı astrolojik olarak bakıldığında evet var. Gerçekten var. Böyle sevgili arkadaşlar. Evet. Yine bir dertleşme, yine bir akşamda birlikteydik sizlerle. Sorularınızı yazabilirsiniz. Varsa eğer. Kendinize iyi bakın. Umarım yarın sabah güzel haberlerle, mucizelerle ekranlarımızı açarız inşallah. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.